Mekanik ise fizik biliminin alt dalı olarak cisimlerin hareketini, kuvvetleri ve bu kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkilerini inceler. Bundan dolayı makine mühendisliğinin çalışma alanı çok geniştir ve neredeyse bütün mühendislik dallarını kapsadığını söyleyebiliriz. Makine mühendisi ise mekanik sistemlerin tasarımı, analizi, üretimi ve bakımını yapan profesyonel olarak tanımlanabilir. İş tanımı oldukça geniştir ve farklı alanlarda görev alabilir. Makine mühendislerinin çalıştıkları başlıca pozisyonlar şunlardır. Tasarım ve geliştirme. Makineler, araçlar, motorlar, üretim sistemleri ve mekanik ekipmanların tasarımını yapar. AutoCAD, SolidWorks ve CATIA gibi CAD, yani bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanır. Üretim ve imalat. Üretim süreçlerini yönetip optimize eder, maliyetlerin düşürülmesi ve üretim verimliliğinin artırılması için çalışmalar yapar. Üretim yöntemleri geliştirir ve kalite kontrol süreçlerine katkıda bulunur. Analiz ve simülasyon. Mekanik sistemlerde dayanıklılık, titreşim, ısı transferi ve hesaplamalı akışkanlar mekaniği gibi konularda analizler yapar. Numerik ve sonlu elemanlar gibi yöntemlerle ANSYS ve MATLAB gibi bilgisayar destekli analiz programlarını kullanır. Bakım ve onarım. Makinelerin ve mekanik sistemlerin bakımını planlar, ekibiyle bunları uygular. Arızaların tespiti ve onarımı için çözümler üretir. Enerji sistemleri. Termal sistemler, enerji üretimi ve enerji verimliliği üzerine çalışmalar yapar. Isıtma, soğutma, havalandırma ve enerji dönüşüm sistemleri tasarlar. Ar-Ge. Yeni teknolojiler geliştirmek ve mevcut teknolojileri iyileştirmek için araştırmalar yapar. İnovasyon projelerinde yer alır. Çalıştığı başlıca sektörler. İmalat ve üretim. Otomotiv. Savunma sanayi. Havacılık ve uzay sanayi. Otomasyon. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemleri. Önemli bilim dalları ve dersler. Çoğunlukla matematik ve fiziğin alt dallarıdır. İleri matematik. Mühendislik hesaplamaları için gerekli olan türev, integral, lineer cebir ve diferansiyel denklemler gibi konuları içerir. Mekanik. Dinamik ve statik kuvvetleri, bu kuvvetlerin etkilerini inceler. Termodinamik. Isı, enerji ve enerji dönüşümlerini inceler. Akışkanlar mekaniği. Akışkanların davranışını, hareketini ve bu hareketin mühendislik uygulamalarını inceler. Malzeme bilimi. Farklı malzemelerin mekanik özelliklerini, yapılarını ve üretim süreçlerini inceler ve doğru malzeme seçiminde önemli rol oynar. Makine dinamiği. Hareketli sistemlerin analizini ve tasarımını inceler, mekanik sistemlerin güvenli çalışmasını sağlar. Makine elemanları. Rulman, dişli, cıvata, miller, kaplinler ve yaylar gibi güç aktarma ve bağlantı elemanlarının hesaplamalarını içerir. Kontrol sistemleri. Otomasyon ve robotik sistemler. Isı transferi. Isı geçişi ve mühendislik tasarımlarındaki önemini inceler. Öğrencilere tavsiyeler. Temel bilimlere hakim olun. Temel dersleri iyi öğrenmek, mühendislik problemlerini çözmede kritik bir rol oynar. Bu dersler, ileri mühendislik derslerinin temelini oluşturur. Çalıştığınız sektöre göre değişmekle birlikte, iş hayatında sıklıkla ihtiyaç duyarsınız. Yazılımlar. AutoCAD, SolidWorks ve CATIA gibi CAD programlarını ve ANSYS, MATLAB gibi analiz yazılımlarını öğrenip sık sık kullanın. Tasarım ve simülasyon programlarını erken aşamada öğrenmek, iş hayatında size avantaj sağlar. Stajlarınıza önem verin. STEM'ler, mühendislik uygulamalarını görme fırsatı sunar. Farklı alanlarda, örneğin otomotiv, savunma ve havacılık, makine, imalat gibi staj yaparak hangi alanda çalışmak istediğinizi netleştirebilirsiniz. Eğitim hayatınızda kendinizi çalışmak istediğiniz sektöre yönelik geliştirmek size çok vakit kazandırır ve öne çıkmanızı sağlar. Özellikle çeşitli projelerde yer almak, hem bilgi birikiminizi artırır hem de CV'nizi güçlendirir. Problem çözme yeteneğinizi geliştirin. Bir mühendisin en önemli yeteneği problem çözmektir. Analitik düşünme ve yaratıcı çözümler bulma yeteneğine sahip olmalısınız. Farklı düşünmeye açık olun, farklı bakış açıları geliştirin ve bu şekilde problem çözme yeteneğinizi geliştirin.
İngilizce öğrenin. Bilimde ve mühendislikte birçok kaynak ve literatür İngilizcedir. İngilizce yetkinliğinizi artırmak hem kaynaklara ulaşmanızı kolaylaştırır hem de kurumsal yerlerde çalışmanıza ve uluslararası fırsatlar yakalamanıza olanak sağlar. Teknik İngilizceye özellikle dikkat edin. Makaleler, kılavuzlar ve araştırma raporları genellikle İngilizce olur. Yazılı İngilizcenin haricinde akıcı olarak İngilizce konuşabiliyor olmanız gerekir. Takım çalışmasına yatkın olun. Mühendislik ekip çalışması gerektirir. Proje gruplarında yer alarak takım çalışması yeteneğinizi geliştirin. Farklı mühendislik birimleriyle de birlikte çalışmanız gerekebilir. İletişim becerilerinizi geliştirmek, projelerde daha etkin olmanıza yardımcı olur. Teknolojik gelişmeleri takip edin. Mühendislik sürekli gelişen bir alandır. Yenilikçi teknolojileri, endüstri trendlerini ve sektördeki gelişmeleri takip edin. Örneğin, yapay zeka, 3D yazıcılar, otomasyon, yenilenebilir enerji gibi alanlar günümüzde makine mühendisliği için önemli gelişmeler içerir. Network. Seminerlere ve eğitimlere katılarak sektördeki profesyonellerle tanışın. LinkedIn'i efektif kullanarak network ağınızı oluşturun. Bu sayede hem bilgi paylaşımı yapabilir hem de staj ve kariyer fırsatları yakalayabilirsiniz. Son olarak, zamanı verimli kullanın. Mühendislik eğitiminde çok sayıda ödev, proje ve sınav arasında denge kurmak zor olabilir. Zaman yönetimi becerilerinizi geliştirerek iş yükünüzü daha verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Her zaman öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık olun.